Gerçekten Dubai'de kesinlikle yapılması gereken bir şeymiş. Dubai'de helikopterle çok güzel bir geziye çıkıyorum. Uber çağırdık, Tesla geldi. Çok ilginçti. İyi ki geldim, değişimi gördüm. Yani çölün ortasına bunu yapmak bir mucize. Dubai biliyorsunuz vergi cenneti ve vergi iadesi alıyorsunuz %5'e kadar. Tarihi bir yapının içine girmiş gibi hissettim. Bütün bir tavuğu 1 kilo kocaman 100 TL'ye satıyorlar. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler, bana da çok heyecanlı bir gün olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Dubai ayağında bugün çok heyecanlı bir etkinlik yapmak üzere helikoptere binmeye gidiyoruz. Kaldığımız yerden çıktık. Birazdan o kadar güzel bir manzaralar size göstereceğim ki her ne kadar yapay olsa da benim de hayatımda ikinci kez helikoptere binme deneyimim olacak. Burada helikopter turları çok yaygın. Böyle palmiye adalarının üstünden dünyanın en yüksek binaların etrafından dolaşarak size bir Dubai manzarası gösteriyorlar. Otelimizden çıkacağız. Önce gideceğiz, bir helikopter turu yapacağız. Sonra biraz Dubai'yi gezeriz. Akşama da orada güzel yemek yeriz. Bugünkü planımız bu. Buralara kadar gelmişken uçaktan da atlayabilirdiniz ama ben uçaktan atlamak istemedim. Çünkü ondan birazcık korktum. Belki bir sonraki gelişimde yine yaparım. Hadi bakalım, bu nasıl bir şeymiş, Dubai'de helikopterle gezerken neler görüyormuşsunuz? Sizlerle birlikte bu tecrübemi paylaşayım. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler, bana da çok heyecanlı bir gün olsun. Dostlar, birazdan Dubai'deki gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama YouTube'daki ana sponsorum Aura Sebilon Unique'e bu videomda teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin lider su arıtma cihazı olan Aura Sebilon Unique ile artık damacana taşımanıza gerek kalmadan evinizde çok rahat bir şekilde temiz suya erişebiliyorsunuz. Bununla beraber Amerikan Hijyen Vakfı onaylı NSF belgesine sahip olan Aura Sebilon Unique ile mineralleri öldürmeyen sağlıklı suya erişebilmekle beraber isterseniz de yaygın servis ağı sayesinde birçok noktadan da erişebiliyorsunuz. Ve bununla beraber artık evinizde kendiniz Aura Sebilon Unique ile temiz suya erişebildiğiniz için su masrafı anlamında da ekonomik bir çözüm olarak kullanabiliyorsunuz. Benim dünya turumda YouTube'daki en büyük sponsorum oldukları için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Kendim de zaten aynı ürünü evimde de kullanıyorum. Sizlerle de burada paylaşmak istedim. Hadi gelin gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Dubai'de aslında yapacak bir dünya aktivite var. Dünyanın en derin havuzu burada. Çöl safarisi yapabilirsiniz, tekne turu yapabilirsiniz, skydiving'de uçaktan atlayabilirsiniz. Başka ne yaparlar Sezer? Burada en önemlisi aslında dili öğrenebilirler. Neden? Çünkü burada dünyada en fazla turist alan ilk 10 şehirden bir tanesi haline geldi Dubai. O yüzden her yerden geldikleri için dil etkisi altında kalacaklar. Sürekli insanlarla İngilizce konuşmak zorunda kalacaklar. Bu sayede, bu sosyal çevre sayesinde İngilizce öğrenebilirler. Burada zaten hani diyelim ya, dünyanın en kozmopolit yerlerinden bir tanesi oldu. 200'den farklı dil duysanız da sokakta herkes İngilizce biliyor. Aynen öyle. Yani buradaki şeyhlerin çocukları dahi İngiltere'ye gidip İngilizce öğrenip geri geliyorlar ya da buraya okul açırıp bir şekilde İngilizce öğreniyorlar. Buradaki dil okullarında da Sezer'in şirketi var. Veyahut firması kardeşim. Buradaki ES Dubai okuluyla özellikle çok iyi çalışıyoruz. Çünkü dünyadaki ben çoğu dil okulunda gezdim. Hani biraz reklam gibi girdik ama biraz yo, ben rastgele girmiştim ama aynen, biraz aktivite olarak girmiştim. Aktivite olarak girdik. Şimdi şöyle, İngiltere'de gittim, İrlanda'da, Malta'da da uzun süre yaşadım, Amerika'da da kaldım. Dubai'deki dil okulu konsept olarak en iyisi. Yani verdikleri hizmet vesaire. Okulun içi zaten muazzam, konaklamalar da çok güzel. Ya buraya gelip dil okuluna oturum izinli program alıp burada bir yılda yaşayabiliyorlar. Yani 6 ay dil eğitimine gelen bir yıllık oturum izniyle burada çalışabiliyor. Sezer bunu yıllardır yaptığı için şimdi bir yandan da burada öğrencilerle falan da görüşüyor. O yüzden hani dil öğrenmeye de Dubai'ye gelebilirsiniz. Sezer'in veyahut firması var. Onunla irtibat kurarsınız. Burada hani dilinizi geliştirmek için çocuğunuzu göndermek istersiniz ya da aklınızda bulunsun bu kadar kozmopolit bir yerde. En az Dubai'de bence 4 gün 5 gün dolu dolu yapacak şey bulabilirsiniz ama para lazım. Yani her adım başı minimum $100'dan başlıyor. Mesela bu helikopter turu yaklaşık $200 denk geliyor. 15 dakika sürecek şimdi. Bizi bu palmiye şeklindeki Atlantis otelin oradan alacaklar. Tabii. Oradan kalkacağız. O palmiye şeklindeki
yapay dünyanın en büyük adasını göreceğiz. Sonra dünyanın en büyük binasını göreceğiz. Burj Khalifa'yı göreceğiz ve Dubai'nin etrafından bir tur atacağız. Heyecanlıyız. Ben de ilk kez yapıyorum bu arada. Helikopteri. Vallahi ilk kez Vallahi. yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Hani bir de bu kadar korku dolu anlarda yaşayacağımı düşünüyorum ama bir yandan da böyle o yukarıdan bir şeye bakmak çok güzel bir şey ya. Ben daha önce Yeni Zelanda'da binmiştim. Helikopterdeki en enteresan şey uçakta kanatlar olduğu için bir dengeli şekilde gidiyor ya, Evet. türbülans olursa. Yani rüzgardan çok etkilenmiyor ama helikopterde bir vuruyor, kuyruğu sallanıyor mesela, Al hissediyorsun öyle. kardeşim Ya en Bilmeden kötü ver. en kötü der. Abi hep aklıma Kobe Bryant geliyor ya. Tabii yani adam. Muhsin Yazıcıoğlu geliyor. Yani bu tabii helikopterdeki ölüm oranı daha yüksek olsa da çok düşük bir oran Düşük bu. bir oran. Çünkü durmadan kalktı o gün. Tabii. Yine Yani de. ben bir şey Bize de olacağını ineriz düşünmüyorum. Hayırlı olsun, iyi düşünelim, iyi olsun. Çok heyecanlıyız ikimiz de. Şu ana kadar Dubai'de yapacağımız en böyle adrenalin dolu etkinlik olacak. Bence. Biz geçen gün buradaki White Beach'e gelmiştik. Şunun hemen arka tarafındaydı. Hatta ben size söylemiştim ya, ne kadar çok helikopter kalkıyor. Bu kadar çok helikopteri arka arkaya hiçbir yerde görmedik diye. İşte onun hemen yan tarafında bir pist var. Buradan kalkıyormuş helikopterler. İsmi de bu. Falcon Tours. Thank you very much. İnanılmaz. Bizi bekliyorlarmış. O kadar insanın içinden. Baksana koca bir pist burası. Okey. Pasaportla biniyorsunuz bildiğin. Türküz. Aha. Sen nerelisin? Rusya ben çok biraz Biliyorsun Türkçe. Din uçağa biniyormuş gibi çekinimizi yapıyoruz. Şu anda oğlum çok heyecanlandım buraya gelince. Yani çok farklı bir tecrübe bu. Aslında bunun skydiving'ini de çok yapmak istiyorum da. Ama ona daha var. Önce bir bunu yaşayalım. Dubai'ye geldik, yapmadığımız şey kalmasın. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı da çekiyorlar. Fiyatları burada yazıyor. Bakın sadece 2 tane fotoğraf baskısı $55. Yani burada 50-100 dolardan aşağı nefes alamıyorsunuz. Helikopter pisti şurası. Birazdan bineceğim. Şimdi briefing odasına geldim. Ona göre şimdi bilgi de verecekler. Briefing veriyorlar. Ekrandan izliyorsunuz böyle. Heyecanlıyım ama. Farklı bir duygu. Birazdan buradayız. Şimdi check-in işlemi yaptık. Çağırdılar. Helikoptere gidiyoruz. Bunları belinize takıyorlar. Can yerine. Ben hani buraya gelince heyecanı şu an daha iyi hissediyorum. Kalbim yerinden çıkacak. Yıllar önce bir kere binmiştim helikoptere ama bu bilmiyorum beni daha heyecanlandırdı. Uçmak güzel şey. Bakalım. Birazdan siz de ortak olacaksınız. Birazdan biz de böyle kalkacağız. Bizim helikopter bu sanırım. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Nasıl rüzgar vuruyor var ya. Birazdan Dubai'de helikopterle çok güzel bir geziye çıkıyorum. Hadi bakalım nasıl görünüyormuş, sizlerle de paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. Çölün ortasına bunu yapmak bir mucize. Bakın birazdan ne göreceksiniz.
karşıda gördüğünüz de dünyaya benzeyen adalar. Gerçekten Dubai'de kesinlikle yapılması gereken bir şeymiş. Çok beğendim. Harikaydı. Çok beğendim. Yani inanılmaz keyifliydi. Oo, kalbim yerinden çıktı resmen. Bak çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Ya var ya bak kalbimin ağrısı yavaş yavaş geçmeye başladı. İnsan böyle uçuyormuş hissiyatını yaşıyor ama böyle o kadar güzel yapıların üstünden geçerken rüya gibi ve geliyor hiç bitmesini istiyorsun. Ben çok beğendim ya. Böyle beni dolandırsın istedim ya. O 15 dakika ne kadar kısa sürüyormuş. Valla mi bir ya? saat falan olsun isterdim. Ben Bunun o Burj Khalifa'nın etrafından dönsün isterdim. yanından döndü değil mi? Evet, çok yanından döndü. Hani orayı bir dönsün gelsin isterdim. Şeyi Alsak mı ben- acaba sana? Ya şeyden dolayı diyorum. O Burj Khalifa'nın olduğu downtown'a geldiğinde şeyi hissettin mi? Başka bir gezegene gelmişiz. Aynen gibi, öyle değil mi? ya. 2050'deyiz. Hani böyle Matrix'te falan oluyor ya böyle yapay kentler yapıyorlar. Her yerde gökdelenler var. Vallahi onu hissediyorsun. Bambaşka bir şey. Bambaşka ya. Aşağıdayken onu anlamıyorsun. Yukarıdan daha net belli oluyor o farklı zenginlik ve Doluluğu falan görüyorsun. O ne kadar doldurmuşlar. abi yer kalmamış. Yer Orada kalmamış. özellikle bir tane yer vardı. Downtown'a dönerken masmavi Masmavi böyle değil mi? gördün Ben mü gördüm onu? onu özellikle çektim. O neydi öyle ya? O şey Maldivler gibiydi. muhtemelen ya otelde ya Proje. rezidans projesidir. Yani Maldiv'i yapmış adam. çıldırmışlar ya gerçekten. Acıktım. Ben de Yemek acıktım. yemeye gidelim. O zaman beni de doyurun. Beni de doyurun. Hadi gidelim o sırada. zaman. Bak lüksün sonu yok demiştim ya daha şimdi çıkarken fark ettim. İsterseniz Dubai, Abu Dhabi seferi yapabiliyorsunuz. Tek yön yaklaşık olarak $3.500. Gidiş dönüş uzun beklemeli isterseniz de yaklaşık olarak 4.000 küsür dolarlara falan yani inanılmaz. Yeter ki hayalinizi söyleyin. Kankam sen bize taksi çağır da $20 gideceğimiz yere gidelim. Verdim gene. Ay Allah'ım yanıyor yine dışarısı. Alev var, yangın var resmen. Dubai biliyorsunuz vergi cenneti ve birçok ürünü aldığınızda tax free yani vergi iadesi alıyorsunuz %5'e kadar. Şimdi bizim akşamüstü bir tekne turumuz var. Bu sıcakta da biraz serin bir yere gidelim yemek yiyelim dedik. Palm Cumeyre'ye çok yakın bir yerdeyiz. Buranın ismi de Ibn Batula Mall. Sezer buraya daha önce gelmiş. Hatta Apple'daki ürünlerden daha uyguna satıldığını söylüyor, iddia ediyor. Evet evet. Öyle mi? Valla daha önce mesela iPhone'da diyelim ki iPhone. 5000 ise ben burada 4800'e aldım. Bir tık daha uygun olabiliyor yani. Şimdi buraya gireceğiz. Hem yemek yiyeceğiz hem biraz alışveriş yapalım. Biz size bir şeyler aldığımız noktaları hiç göstermedik. Çünkü ben de mesela DJI Osmo Pocket alacağım. Burada biraz daha uygunmuş. Hani aklınızda bulunsun diye söylüyoruz. Çünkü Dubai'ye geldiğinizde bana sorarsanız en pahalı şey yeme içme, gece hayatı, en uygun şey de alışveriş, özellikle elektronik. Ezan okunuyor. Şu an ikindi. Ezanı okunuyor. Gittiğiniz bütün alışveriş merkezlerinde ülke şeriatla yönetildiği için ezan sesi duyabiliyorsunuz. Şimdi biz bazen videoya kendimizi kaptırıyoruz. Oradan çıktık geri iniyoruz. Bazen böyle robotlaşıyoruz hani bir şey anlatmaya çalışırken. Ya biz bunun eğitimini almadık bir şey. Yani sunucu değiliz ama kafa bir yandan çalışırken bazen böyle akıntıya kapılıp gidiyorsun farkında olmadan. Şu o anlamlardan birini sizinle paylaşmış olduk. Yanlış alarm geri gidiyoruz. DJI Osmo Pocket alacağız mesela fiyatını öğrenelim. PlayStation var. Slimleri 1689'muş. Yani 15.000 TL, 16.000 TL'ye geliyor. Gel Apple ürünlerine bakalım bir yandan. Bunun üstüne 20'de biri kadar da havalimanından çıkarken
tax free yani vergi iadesi alacağız. Başka yere bakacağız. Aradığını bulamadın mı? Bulamadım kankam aradığımı. Hayat gibi. Yani ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Şimdi başka yere bakacağız. DJI Osmo Pocket 3'ü hiçbir yerde bulamıyoruz. Yani Dubai Mall'da da yoktu. Çok tükenmiş, anlamadım. Bedava galiba burada. Şimdi bir yemek yiyelim. Çok açız. Helikopter acıktırdı. Helikopterin de böyle bir huyu var biliyor musun? Acıktırıyor ya kardeşim. Allah Allah. Zengin hastalığı. Zengin hasta. Yalnız 3 gün sonra Sri Lanka'da 5 dolar rikşa için kavga edeceğiz. Bu bizim için geçici bir şey, aktarma noktası. Yemek yemeye gidiyoruz. Çin'in o yılanlarını, ejderhalarını yapmışlar sanki. Ne kadar güzel eğleniyor değil mi? Bir laf vardır ya, Sezer kardeşim, keşke hep çocuk olsaydık. Dizlerimiz kanasaydı yüreklerimiz yerine. Bir A'dan Deniz Pehlivan. Teşekkürler. Bugün sana ben bir şey gönderdim, gördün mü? Ne gönderdin? Şey diyor, eskiden diyor işte hep oyuncaklarımı falan düşünürdüm diyor 7 yaşındayken. Şimdi 30'larıma dur lan direkt okuyacağım ya. İnsanlar bunu bilmeli. Bence çoğu insanın da hastalığı bu şu dönemde. 60'ım yalnız. 10 yaşındayken aklımdaki tek şey sanat ve müzikti. Şimdi 36 yaşındayım. Düşündüğüm tek şey para. Doğru. Kaç yaşındasın? 35. Ya Parayı ne için düşünüyorum? Daha çok gezmek için. İnsan hani biz şeyiz, bence aykırıyız bu konuda ama Türkiye'de gördüğümüz, biz 4 aydır falan Türkiye'deydik dünya turundan sonra. İnsanlar sadece para konuşuyor, geçim konuşuyor ve haklılar da. Kimseyi bu konuda yargılayamayız. Çünkü Türkiye'deki alım gücünün ne kadar düştüğünü bu kadar gezdikten sonra bizler çok net hissediyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizdeki insanlar bunu yaşayarak dibine kadar psikolojik olarak da travmasını yaşıyorlar. Çok üzücü. İnşallah en zor günler geçmiştir arkadaşlar. İnşallah. Diyerekten yine Doyuralım. bir mesajımızı verelim. evet, doyuralım. Afiyet olsun bize hadi. Akşam güzel bir yemek yiyelim ya bugün. Balık yiyelim. Bugün size de gösterelim. Bak o kadar şu an açım, şekerim düştü ki hayallerimde şu an en büyük şey yemek var. Şimdi biz buradan sonra Maldivlere geçeceğiz Allah izin verirse. Maldivler'de öyle yerlerde kalacağız ki yani bizi de ağırlıyorlar bu arada. Yani para verip de 2 erkek Maldivlere gidecek değiliz. Yani biraz saçma oldu. Evet. Biraz. Çok sevdiğim bir arkadaşımın acentesi var. O davet etti. Hem de bizi yolumuzun üstündeyken uğrayalım dedik. Oradan Sri Lanka, sonra Nepal düşünüyoruz Allah izin verirse. Sonrası belli değil. İkimiz de Fethiye'deki evlerimizi kapattık. Yani kapatmaktan kastı boş duruyor şu anda. Döndüğümüzde devam. Ama artık mesela kendi adıma söyleyeyim, ben uzun dünya turu yapmak istemiyorum. Çünkü insanı çok yoruyor. Böyle parça parça 1 ay git, 2 ay git, 1 ay dinlen şeklinde yapmayı tercih ediyorum. Baştan söyleyeyim dedim. Geçen yıllarda ilk gibi 8 aylık, 1 yıllık bir dünya turu olmayacak bu sefer. Ama yine bilgi ve tecrübe dolu videolar sizleri bekliyor. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta dün o kadar çok insan Avrupa seyahatlerimi ve Japonya'yı özellikle izleyip story paylaşmış ki videolarımı izlerken televizyona yansıtan var, ailesiyle izleyen var. Böyle çok mutlu oldum. Sizler de storylerde bu videoları izlerken paylaşırsanız sevinirim. Burası da böyle Arap ezgilerini taşıyan bir mimariye sahip. Ortasında kocaman bir avize var. Yani ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama paraya harcadıkları duraklardan bir tanesi. Şurada yapay bir fil koymuşlar hareket eden. Üzerindeki kıyafetler birazcık bu Hindistan taraflarını andırıyor. Aşağıdan yukarıdan yine ejderha ve kartallar abimizin peşinde. Bir ejderhanın peşinde. Her yerde varız ha, her masada. yerdeyiz. Türk markaları her yerde Dubai'de arkadaşlar. Yani ben Türkiye'den çıkan bu kadar çok markayı son zamanlarda hiçbir ülkede görmedim. Net söyleyebilirim. Yani şeyin tasarımı o kadar güzel ki arkadaşlar. Hani tarihi bir yapının içine girmiş gibi hissettim şu anda. İran'daki o ya da Afganistan'daki, Pakistan'daki fayans işlemelerinin detaylarını görebiliyorsunuz. Çok güzel yapmışlar. Bir alışveriş merkezi değil, müze gibi. Tasarım anlamında söylüyorum. Şu avize de çok güzel bir Fas havası katmış. Birazcık Arap kültürünün harmanlanması da olmuş diyebilirim. Hala gidiyoruz restoran bölümüne, food court bölümüne gidemedik. Tabii ki insanlar da sürekli gidip fine dining restoranlarda yemek yemiyor. Bak burada döner de yiyebiliyorsun. 20 dirhemmiş. Kebaplar var. 40-50 dirhem arasında değişiyor. İnsanın kafasında hep şey olur ya, böyle sanki herkes çok zengin algısı Dubai'de. Tabii ki öyle bir şey yok. Böyle standart restoranları da bulabileceğiniz yerler var. Genelde 40 dirheme de güzel bir şey yiyebiliyorsun. Şu ana kadarki en ucuz yemeğimiz kanatlar, tavuklar,
Şurada fatus salatası, pilav, taze fasulye, çorba. Kaç verdik buna? 160 dirhem verdik. Yani kişi başı 40 euroya falan geliyor. 20 euroya. Çok uygun. Vallahi. Ekmek yeme, ekmeksiz götür. Biz bunu bitiremeyiz ki. Tavuk çok güzel. Bu Araplar tavuğu iyi yapıyor Sezer, biliyor musun? Size bir şey göstereceğim. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok kanatı Sezer. 10 tane var burada. 5'li değil bu. 10 tane. Biz bunların bir market fiyatlarına mı çekelim? Ben algılayamadım burayı. Çok ucuz. Valla. Türkiye'den daha ucuz. Gidip yaparız olmadı. Bunu salata gibi yapmış çünkü. Ben taze fasulyeyi soğuk da severim de. Güzel ama. Bu ülkedeki en güzel bence Arap ülkelerindeki yemeklerden bir tanesi tavuk. Pilavları da güzel ama bizdeki gibi tereyağlı falan olmadığı için böyle Bu zaten kuru. fried olarak verdim. Biz alışmışız ya tereyağlı, yağlı pilav yemeye. Bunlarda o kültür yok. Şöyle bir humus geldi. Humusları hep iyi ya. Humus hep iyi bunlar. En iyi yaptıkları şey humus. Humus değil mi? Bu da yoğurt mu? Onlarda da yoğurt var. Bizdeki gibi. Bu yoğurt değil, başka bir şey. Yemeği yiyeceğiz çünkü enerjiyi alıp buradan sonra bir yere yetişmemiz lazım. Şimdi şu ana kadar Dubai'deki en uygun yemeğimizi yedikten sonra elektronik almaya gitmek için şurada Carrefour'a gireceğiz. Orası daha uygun oluyor diyor Sezer. Bir bakalım gelmişken. Bu gökyüzü teması çok güzel olmuş tavanda. İçerideki karanlığı sindirmiş mesela. AVM'de değil de açık alanda bir yerde geziyormuşsun gibi hissediyorsun. Carrefour'a geldik bakalım. Ne kadar büyükmüş Sezer. Merkezde bir tane market göremedik. Buradaki Carrefour'a bak. Allah aşkına tek merak ettiğim şeye bakacağım. Gel. Et fiyatı. Et tavuk fiyatı. Bak şurada bütün bir tavuğu 1 kilo kocaman 100 TL'ye satıyorlar. 10 riyal. İnanılır gibi değil. Bedava. Sanırım yeterli olmuştur. Yani market fiyatları videosu çekmeyeceğim şu an. Başka bir gün çekeriz gerekirse. Bir tane burada yaşayan Türk'ün alışverişini ziyaret ederek, yolculuğuna göstererek bir evinin nasıl kurduğunu, haftalık alışveriş yaptığını anlatırım ama marketler oldukça uygun arkadaşlar. Avrupa'dakiler gibi diyebilirim. Ya şimdi bu elimdeki kullandığım DJI Osmo Sezer'in ekipmanı. Ben de çok beğendim. Bir tane de almak istiyorum. Hiçbir yerde bulamadım. Hiçbir yerde. Artık başka ülkede bulmaya çalışacağım. Çünkü size ilk bölümde söylemiştim. Renk farkı ne kadar güzel değil mi? Mikrofon falan da çok iyi. GoPro'yu artık kullanmak istemiyorum. Ancak aksiyon olaylarında, su altında bir yerden atlarken, zıplarken falan kullanırım ama bunun normal çekimleri çok iyiydi. Bulamadım, yapacak bir şey yok. Bir tekne var. Akşam saat 5'te Dubai'de gün batımı turu yapılıyor. Bu da zaten Dubai'de mutlaka yapmanız gereken aktivitelerden bir tanesi. Şimdi onu deneyimlemeye gidiyoruz. Uber çağırdık, Tesla geldi. Hayatımda ilk defa Tesla'ya biniyorum. Gel kardeşim. Hello. Good Deniz. Buradan yapılmıyor. Tuşlu mu bu? Zeki adamsın ha. Ulan bizim Fethiye'de hiç böyle şeyler yok. Biz Şahin'e bile yok. Kanka biz seninle motorla gezdiğimiz için olanda var, bizde yok. Biz bütün parayı gezmeye harcadık. Olsun, hiç pişman değilim. Aklım daha gezemediklerimde. Hadi gelelim, şimdi tekne turuna gidiyoruz. Sunset turu yapacağız Dubai'nin, bir de akşamüstü manzarasını görelim. Çok güzel değil mi? Biz bundan sonra döndüğümüzde Fethiye'de nasıl zaman geçireceğiz bilmiyorum. İyice şımardık. Şimdi de yata geçiyoruz. GBR adındaki marina. Burada etrafında bir dünya görüyorsunuz. Gökdelenler var. Daha çok rezidans ve otel olarak hizmet veriyorlar. Ve ortasına da marina yapmışlar yapay bir şekilde. Çıldırmışlar ya gerçekten. Burada Airbnb'de parayı vuruyor insanlar. Burada ilk evleri alanlar şu anda mesela diyelim ki 200 bin dolar aldılar. Şu an bu evlerin değeri en az 600-700 bin dolardan aşağı değil. Katladı ha. Tabii. Çünkü en merkezi, en fazla marinayı gören evler bunlar. Etrafta yapılanlar artık daha tabii ki de şey oldu. Ucuza satılıyor ama bunlar en pahalıları haline geldi. Eski de olsa. Bir de sana şöyle bir bilgi vereyim. Bu bilgiyi de ne yaparsan yap. Satarım size. En kötü yeri de burası. Çünkü trafikten hiçbir yere gidilmiyor arkadaşlar. Biz dün akşam da buraya yemek yemeye geldik mesela.
gidemiyorsun. Arabadan indik, yürüdük. Çünkü tek yön olarak planlamışlar. O da insanı bıktıracak şekilde. Evet. Şimdi şurada yatımız vardı. Hadi bakalım. Tam Dubai moduna girdik. Şimdi buradan check-in'imizi yapıyoruz. Online alıyorsunuz bileti ve akşamüstü saat 5'te tekneler kalkıyor. 2 tickets, right? Bilgilerimizi yazacağız. O kadar çok yatları var ki bu firmanın. Yani ben bir tane şirket sanıyordum. Meğer yüzlerce varmış. Şimdi bize böyle bir numaralar verdiler. Bunlarla teknelere bineceğiz. Merhabalar. Merhaba. Evet. Merhaba abi. Bizi izliyorsunuz galiba. İzlemeyle de ben evet birkaç kere izledim. İzlemişsindir, oradandır. Dünya küçük, biz de buradayız, buraya geziyoruz. Şuradaki gökdelenden adamlar zipline'ı salıyorlar. Şöyle buraya kadar geliyorlar. Çok iyi yapmışlar. Ulan her şeyi satıyorlar ya, her şeyi ya. Ya bunu bile satmışlar, şuradan bir zipline hattı kurup. Şimdi teknemize biniyoruz. Sıramıza girdik, bakalım bizi neler bekliyor. Gidiyoruz. Şimdi buradaki marinadan tekneler kalkacak bakalım. Şöyle etrafından dolaşırız. Yani buradaki durumu Sezer size az önce söyledi. Gerçekten hani birçok yere gittiğinizde marina bölgesinde görürsünüz mesela çok lüks binalar vardır ama bu Dubai'de artık bütün mahallelerin artık ortak karakteri olmuş gibi. Teknesine göre değişiyor. Özel istersen saatlik 200-150 dolar falan saatliği. Bizimki böyle toplama gibi. Şu grupla teknemize geçiyoruz. Teknemiz bu. Birkaç saat boyunca bizi bu gezdirecek. Şurada terlikleri çıkarttırıyorlar. Birer su ve serinlemeniz için bir şey veriyorlar. İçecek olarak ikram ama oğlum bu ne? Sezer Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Yeter artık yani. Kardeşim tuvaleti bile bizim Tuvalet evden daha mermerleri daha güzel. Mermerler. İnanılmaz. Hoş geldin. Şu oturma alanına bakar mısınız? Yani bu sıradan bir tekneninki bile böyleyse daha neler var burada. Neyse bizim artık burada psikolojimiz bozulmaya başladı. Çıksak iyi olacak. Abi limandan çıktık şu anda. Yavaş yavaş süzülerek buradan ayrılıyoruz. Şöyle bir görün bakalım. Dubai'nin marinası nasılmış? Yolculuğumuza başlarken bakın dikkatimi çeken bir köprü göstermek istiyorum size. Buradaki o JBR Beach dedikleri yer var. Hemen sağımdaki sahil bölgesi. Burada yüzüyor insanlar. Jet ski'ye biniyorlar. Rezidanslarda, otellerde kalıp tatillerini yapıyorlar ve şu köprüde bile bir yeşillendirme kullanmışlar. Görüyor musunuz? Ne yapıp ne edip bulabildikleri her yere bir yeşillik eklemeyi unutmuyorlar. Burada devasa bir dönme dolap var. Dubai'nin sembol noktalarından bir tanesi burası. Başka dünya, gerçekten başka dünya. Yani umarım bir gün buraya geldiğinizde ne demek istediğimi canlı yaşarken anlarsınız. Bir güneşi gösteriyorlar size. Gün batımını izliyorsunuz. Sonra O yapıyorsunuz. Şu taraftan başlamıştık. İleriden başlamıştık şu gökdelenlerin arkasından. Şimdi oradan O yaparak etraftan dolaşıyoruz. Bakın devasa iskele yapmışlar gemiler için pek muhtemel. Şunun bir tanesi Fethiye'de yok mesela. Gerçekten hani Fethiye'de hep bunu söylediğim bir detay vardır. Biz çok iyi olabiliriz diye ama ne yazık ki bir yere kadar iyiyiz. Bu adamlar bu işleri çözmüşler. Parayla beraber gelen arkasındaki akıl ve yönetim sonunda böyle bir turizm çıkartmış ortaya. Şu trafiği görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın denizdeki motor yat trafiği. Turizmin bu kadar iyi olduğu çok az yer gördüm. Yani her şeye bu kadar talebin olduğu, her yerin tıktım olduğu ve bu kadar fahiş fiyatlar olmasına rağmen insanların sıraya girdiği
nadir yerlerden birisinin Dubai olduğunu söyleyebilirim. Çok ilginçti. İyi ki geldim, değişimi gördüm. Beğenmedim. Benlik değil, biz doğa, tabiat, daha insanların paradan çok hayatın içinde olduğu yerleri seviyoruz. Ama hayatınızda bir kere de Dubai'yi en azından görmenizi öneririm. Geri dönüş yolunda bakın burada da ayrı bir marina varmış. Şurası benim var ya içimi kararttı. Yani Hong Kong'da da böyle 7-8 bin tane bina vardır. Gökdelenler kenti olarak geçer. En çok gökdelen de orada bulunur. Orada da içim çok sıkılmıştı, burada da. Yani şu gökdelende yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur diyerekten kedi ulaşamayacağı ciğere mundar dermiş misali. Ama gerçekten hiç şuna var ya gram özenmiyorum. İçimden dahi yaşamak gelmezdi burada. Biz Fethiye'de mutluyuz abi. He? Özeniyor musun kardeşim? Yok abi. Şey geliyor mu içinden? Efsane abi. Bunları insanları buraya kitlemişler. Bir de herkes böyle hevesle tutuyor burayı. Bir sürü para veriyor. İşte diyor ki spor salonu var, havuzu var falan. Hiçbir tanesi havuzuna bile gitmiyor bir yıl boyunca. Şöyle gibi çalışıyor. Sadece buranın kirasını ödeyip biraz daha böyle işte ben burada yaşıyorum havasını vermek için. Üzülüyorum. Çünkü doğa o kadar güzel ki. Milyon dolarlık yerde yaşamak için mücadele vereceğime günde 50 dolarla dünyaya gezmeye çalışırım. Daha mutlu olurum, ben öyle düşünüyorum. Ben de aynısını. Teşekkürler. Buradan yine bir mesaj daha vermiş olduk. İsteyen alabilir, istemeyen de bir sonraki akşam yemeğimizde görüşmek üzere. Buradan artık geriye dönüyoruz. Eve gideceğiz, üstümüzü değiştireceğiz ve akabinde de yemeğe gideceğiz. Hadi bakalım, çok güzeldi. Bence Dubai'ye gelmişken bu turu yapın. Bir saat böyle en azından Dubai'yi böyle dışarıdan da bir görmüş olursunuz. Bordo Mavi'ye geldik akşam yemeği yemeye. Burayı o kadar çok övmüşsünüz ki yani Instagram'da birçok kişi Dubai'ye daha önce gelenlere bana ne önerirsiniz diye bir hikaye paylaşmıştım. Belki 50-100 kişi burayı önermiş. Ben de Sezer'e söylemiştim böyle bir yer varmış biliyor musun diye. O da çok güzel balıklar yapıyor dedi. Yemek yemeye geldik. Çok iyi balıklar. Özellikle Karadeniz'den geldiği için taze taze yanımızda açtı zaten Erşen abi. Birazdan tanışırsınız. Adamın zaten hayat hikayesi de çok iyi. Öyle mi? Tabii Karadeniz'de küçücük bir mekandan Dubai'lere buralara kadar geliyor yani. O yüzden yediğimiz balık lezzetli olacak. Ortamı da göstereyim size. Şöyle bir girişi var. Gayet kaliteli bir deniz kenarında mekan kurmuşlar. Şimdi gireceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz bakalım. Bir de abinin bayağı bir sosyal medyada takipçisi varmış. 2 milyona yakın falan. Abi Türkler artık yani Dubai'de çok başarılılar. Helal olsun. Baksana şu kurduğu asansörlü sistem bile mangal sistemi. Arjantin usulü, çok göstermiştim size. Birçok yerde yoktur. Şöyle bakın taze taze balıklar gelmiş. Parlıyorlar cam gibi. Abi mekan çok güzel. Benim en çok mutlu olduğum şey de hep diyorum ya mesela dünyanın dört bir yanına Türk mutfağını duyuramıyoruz diye. Yalnız Dubai'de bu iş tam tersi. Dünyanın hiçbir şehrinde ya da ülkesinde Dubai'deki kadar iyi Türk mutfaklarımızı ve yaygın mutfaklarımızın olduğu restoranları görmedim. Nereye gitseniz bir Türk mutfağı görüyorsunuz. Çok gurur verici ve çok da iyiyiz. Bunu buradaki yorumlara bakarak bile Google'daki ya da TripAdvisor'daki anlayabilirsiniz ama sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor buradaki şeflerimiz ve burası da onlardan bir tanesi. Balık yiyoruz. Karides ve kalamar geldi. Yani şu ana kadar hem ambiyans olsun, hem ortam olsun, hem hizmet olsun çok güzel. Şimdi de lezzet kısmına bakacağım. Kalamar geldi. Limon sıkıyorum. Sen de yiyorsun değil mi limon? Şöyle bir limonlu yapalım da bu öyle yenir çünkü. Burada baby kalamar getirdiler. Hilal çekiyor bu arada. Bizi ilk gün o almıştı havalimanından. Burayı çok övdü, o da öve bitiremiyor. Kusura bakmayın. Bunu birinin tadıp deneyimleyip aktarması lazım. Pamuk gibi. İmza ürünü. Levrek. Harika. Çok iyi ve burasının fiyatları da Dubai şartlarında ve böyle bir ambiyans için çok daha uygun. Normalde kişi başı belki kaç dirhem? 3000-5000 dirhem yerken Genelde bu tarz yerlerde minimum 500 dirhem harcama limiti kişi başı. Burada toplam fiyatı onu verir. öyle Başka mi? yerlerde evet minimum 500 dirhem harcama limiti gerekiyor. Böyle güzel bir restoranta gittiğiniz zaman. Afiyet olsun. Bakalım başka neler gelecek. Erşen abiyle beraberiz. Önce bir tadayım. Çünkü çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Kalkan yiyoruz. Bakalım nasılmış.
Trabzon'dan geliyormuş. Sabah uçak gece koyuyorlarmış. Sabah buradaymış. Akşam 12 uçağında işte sabah 5.30'da iniyor buraya. Abi bu ne? Kılçıklarını çıkardılar. Bunun özelliği şunlara bile tek tek böyle önerek yani. Bir tane bak kalkanda sadece kemik görünecek. Başka hiçbir şey Bir görünmeyecek. şey söyleyeyim mi Sezer? Çok mu iyi? Çok iyi. Çok iyi. Ben balık hastası bir adamım. Trabzon kalkanı. Bileksiniz. Vallahi abi helal olsun. Tebrik ederiz ya. Ben çok gurur duydum ve bunu bu kadar taze Trabzon'dan buraya getirip bu hizmeti vermek yani darısı diğer bütün dünyanın dört yanında açacağımız Türk restoranlarında. Sadece Dubai değil. Şu ana kadar Dubai'de yediğim en iyi balık. Yani arkasında büyük bir operasyon var aslında. Tabii canım. Çok büyük bir operasyon var arkasında ama bu şekilde de işte insan yediği zaman da teşekkür ediyor. O da daha çok hırsı, daha çok işine bağlanmana vesile oluyor. Ben bugün yattığım yeri beğenirim. Çok iyi abi. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Kıkırdakları vardır, dış derisine dikkat edin. Valla çok güzel. Balık gibi Ya. değil, et gibi yani. O kadar lezzetli ki. Bence etten daha lezzetli ve daha az yoruyor en azından. Afiyet olsun gençler. Şöyle yemeğimizi yiyoruz. Denize sıfır bir yerdeyiz. Güzel bir akşam oluyor. Şu anda Soğuk Medinah diye bir pazara geldik. Yani çarşıya geldik. Bu Burj El Arab'ın hemen arkasında o Yelken Otel var ya, dünyanın ilk ve tek 7 yıldızlı oteli diye 90'ların sonunda yapılan. Onun hemen önünde çok güzel bir bölge burası. Burayı bir dedik akşam yürüyüş yaparak gezelim. Çünkü Dubai'ye geldiğinizde mutlaka burayı da görmeniz lazım. Evet, o zaman Soğuk Medinat'a geldiğinizde Latin gecelerini yakalamak için Trader Vics'e geleceksiniz. İçeride inanılmaz güzel bir eğlence sizleri bekliyor. Şimdi biz sizlere Dubai gece hayatını çok yansıtamadık denizde çünkü gündüzleri çok yoğunduk. Ama geldiğinizde Dubai'ye özellikle beach club'ların yanında onların gece hayatı ve bununla beraber çok eğlenceli yerler var. Daha öncesinde gittim. B diye bir yer vardı. Çok keyifliydi. Ondan sonra Amazonika var. Buranın en ünlü gece hayatlarını yaşadım. Terlikle gitmeyin. Ben zamanında terlikle gittim. Almadılar beni. Yani şimdi Soğuk Medinat'ı yürüyeceğiz burada. Bazı işte trattoriyalar var. İtalyan mutfağı. İşte Greek restoranı var, tavernalar. Burada çeşit çeşit farklı ülkelerin deneyimlerini yaşayabileceğiniz bir alan. Mutlaka gelin. Buradan görüntü de çok güzel. Bu Burj El Arab var ya. Mükemmel bir fotoğraf da alabiliyorsun burada. Merhaba. Hi. İyi, sizler nasılsınız? Where are you from? Azerbaycan? İran. Ha, komşu. Komşular geldi. Burada bu arada İranlı da çok arkadaşlar. Bir dakika ya, bir dakika. Şunu sadece ona verdim. Çocukta mesleki deformasyon var. Mıknatıs. Alışmışız ya. Alıştık. Gel şurada ülkenin Gel, tarihi güzelliklerini, gezilecek yerlerini, gezi rehberlerini anlatacağız. Yine paça bile çevirdim Malta'daki. Onun kanalına bakın, Sezer Yılmaz. Sosyallik orada, gezi rehberleri, bilgi burada. Neyse burayı gezelim, o da çok güzel bir yer. Yanımızda Hilal de var. Hilal burada yaşıyor. Merhaba. Hilal'le ilk geldiğimiz gün zaten bizi o almıştı havalimanından ve çok güzel bir Airbnb evine yerleştirmişti. Hala orada kalıyoruz. Gezelim hadi burayı. Gezelim. Bakın şimdi buranın çok güzel bir akşam ambiyansı var. Gündüz içerisi böyle bir çarşı gibi olduğu için biraz alışveriş merkezi kafasında düşünebilirsiniz. Benim ilk Dubai'ye geldiğimde uğradığım pazarlardan biri burasıydı. Çok güzel bir yerdir. Birazcık Arap kültürüyle beraber Dubai'nin o pazarlama kısmını da burada görebiliyorsunuz. Şurada kuleleri görüyor musunuz? Rüzgar kuleleri. Bu özellikle çöl mimarisinde çok görebileceğiniz kulelerdir. Aralarındaki o delikler bir havalandırma sistemidir. Binalar da daha serin olsun diye onu kullanırlar. Bir rüzgar ve ceyran gibi düşünün. Oradan rüzgar girer ve binanın içini serin tutar. Bunu İran'da, Ürdün'de, neredeyse bütün Orta Doğu ve Arap Yarımadası ülkelerinde görebilirsiniz. Ben burayı çok beğeniyorum. Çünkü buradan çıktığınızda Burj El Arab'ı görüyorsunuz. Yani gerçekten Dubai'yi bir marka yapan ikonik ilk yapısı bu. Dünyada ilk 7 yıldızlı otel yapılırken o zaman şeyh diyor ki bana diyor para sorun değil diyor. Öyle bir bina yapın ki buraya geldiğinde insanlar daha girer girmez hayran olsun. Hatta içini birçok kez beğenmiyor, yıktırıp yeniden yaptırıyor. Bu zaten dünyada ödül almış bir mimar. En üst katında böyle helikopterlerin falan inebileceği yer var. Ve en üst kattaki daire gecelik birkaç yüz bin dolardan başlıyor. Tek tabii ki şu an sıraya girseniz aylar sonrasında yer bulamazsınız. Çünkü sadece belli bir zümrenin gidebildiği ama zaten bir tane olan bir oda. Dubai'deki mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri bu olsa da yanında da beachler var. Böyle surf yapabiliyorsunuz. Kite Beach diye meşhur bir beachleri var. Buranın denizi iyi değil ama yüzmek için değil de çimmek için. Bedava. Bedava, ücretsizdir. Para vermezseniz gün batımını da burada izleyebiliyorsunuz. Denizin içerisinden batıyor direkt. Şöyle bir
Yürüyelim bakalım. Çok güzel restoranlar varmış Sezer burada. Çok beğendim ben burayı. Şeyi de güzel. Hani yan tarafta bir deniz bağlantısı olduğu için havası fresh. Teknelerle dolaşabiliyorsun değil mi? Abi burada niye herkeste Louis Vuitton, Gucci, Boss çanta var ya? Bak karşıdan da geliyor. Yani en kötü tişört 2000 euro. Ya psikolojim bozuldu. Çıkalım artık şu ülkeden. Yani ülkede durduğumuz her gün kendimi daha fakir hissediyorum resmen. Buranın da eti çok iyi. Meatco. Hatta Instagram'da da çok kişi önermiş. Dünyadaki en iyi bakın 101 et restoranından bir tanesidir. Ben bunun size yaklaşık bir 50-60 tanesini gösterdim. Hatta dünyanın en iyi et restoranı olarak bilinen Buenos Aires'teki Don Julio'da 3 gün sıra bekledim. Deneyimlemiştim ama beğenmemiştim. Çünkü biz bir şeyi abartmayı sevmiyoruz. Heyecanlanıyorsak yüzümüzden anlarsınız zaten. Burada da iyi bir et restoranı olarak burayı önerebilirim. Tabii pahalı yani buralar, bak biz az önce yedik diye yemek mesela. Orada fiyatlar çok bence normal Dubai şartlarında. Buralarda güzel bir et, işte bir yanında şarap marap yaparsanız minimum 150 dolar ödersiniz ortalama. Ve en güzeli de şuradan geldiğinizde, hatta elimin izini şuraya bırakayım, beni anarsınız geldiğiniz zaman. Şu manzarada fotoğraf çektirebilirsiniz. O zaman biz de çekilelim. Hadi biz de çektirelim. Instagram'a atarız. Oradan bakarsınız. Oradan takip etsinler. Hesaplarımızı bırakıyoruz. Orada göreceksiniz. Ve yine her zamanki gibi 12 saatlik çekim sonrasında bitap düşmüş bir Deniz Pehlivan. Bugün çok eğlenceliydi. Adrenalin dolu bir gün oldu. Çok keyif aldım. Elimden geldikçe size Dubai'de çok güzel yerler gösterdim. Helikopter turunu kesinlikle yapın. Zaten açıklamaya bizim bütün önerilerimizi yayınlayacağımız gezi rehberlerimizi ve önerilerimizi oradaki bağlantıdan görecek şekilde sizlerle paylaşacağım. Buraya geldiğinizde en azından o rehberler sizlere bu hazırladığım bölümlerin özeti şeklinde olacak ve çok da işinize yarayacak. Aynı zamanda konaklamanızı önereceğim bütün bölgelere, bu videonun bütün özetine de açıklamadan ulaşabilirsiniz. Çok yorgunum. Gözlerimden de anlayacağınız üzere ama yüzüm gülüyor. Çünkü çok güzel anılar biriktirdiğim bir gün oldu, yine deneyim dolu. Her şeye rağmen keyifliydi en azından. Yarın da artık yani sizlerin bir sonraki bölümde izleyeceğiniz yer artık Dubai'nin çölleri olacak. O bölümü de sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.